Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir değerli metallere bakalım. Gümüşle başlayacağım. Şimdi gümüşte dün oldukça güzel bir alım geldi aslında. Tekrar bir 31.80'lerin üstüne attık. Bu bölgede kapanış da aldık. Gayet güzel bir hareketti. Fakat bakın şu çarşamba günü gelen satışla kıyaslandığında nispeten zayıf bir alımla bunu kapattı. Burada da gene dünkü analizi hatırlarsanız 33 dolar demiştim. Bu 33 dolar geçilmedi sürece aşağıda 30 doları takip edeceğe benziyoruz. Gerçi bugün Amerika açılışı önemli olacak. Akşam saatlerinde Amerika alıcı mı olacak yoksa satıcı mı olacak piyasada bunu takip etmemiz gerekecek. Dolayısıyla bugünün kapanışı yani haftanın da kapanışı burada çok kritik olacak. Eğer akşam saatlerinde Amerika alıma geçer tekrar 31.80'in üstüne atacak olursa pozitif bir görünümle kapatmış olacağız. Ancak yukarıda 33 doların geçilmesi de gene orta uzun vadeli alımlar için kritik olacak. Buradan gümüşte düşük zaman dilimlerine geçecek olursak hatırlarsanız 30 dolardan başlayan yükselişin önemli olduğunu söylediğimiz 31.80'in kırılması ve sonrasında da aşağıda %78.6'nın geçtiği 31 doların destek olarak çalıştığı bir süreç takip ettik. Bu düşüşe baktığımızda da buradan gelen alımlar 31.67'nin üstüne atarak minimum tepki sınırına kadar bir yükseliş yapsa da tekrar satışa döndü. Burada aslında şu an için bakın şu harekete de bakabiliriz. Şu dipten başlayan tepki tekrar satışa dönüyor mu diye takip ettiğimizde bakın %61.8'in geçtiği yer 31-33 bölgesi kırıldığı takdirde tekrar bir 30-80'leri takip ediyor olacağız. Hatta burada 34.5'lardan başlayan düşüşün tepkisini verdik. Tekrar satışa devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreçte yaşanabilir. Ancak 31-33'ün korunmasıyla birlikte burada tekrar Amerika ile birlikte alıcılar güçlenecek olursa yukarıda da bu 32-20 geçiliyor mu bunu takip ediyor olacağız. Kısacası bugün için kısa vadeliler yukarıda 32-20 aşağıda da 31-33'ü takip etmeliler. Ancak biz gene önümüzdeki hafta arz talep dengelerini kontrol ederek bu süreci takip ediyor olacağız. Buradan ons altına geçersek ons altında önemli destek bölgemiz çalışıyor. Bu bölge kırılmadığı sürece yani o 2670-2632 bölgesi çalıştığı sürece herhangi bir sorun yok. Aşağıda 2600'de bir psikolojik destek bölgesidir. Aynı zamanda bakın şu talebin arza döndüğü süreci bize gösterir. Bu bölgeler korunduğu takdirde herhangi bir sorun yok. Yatay bantta güç topladığımız bir süreç takip edilir. Ancak 2600'lerin altında bir düzeltme süreci takip edeceğiz ve bu da 2483-2447 yaklaşık 2 haftadır bahsettiğim bölgeye doğru satışların derinleştiğini gösterecek. Ancak altında şu an için orta uzun vadeliler açısından herhangi bir sıkıntı görülmüyor. Buradan altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın şu düşüşün yaklaşık %50'sini geri aldıktan sonra tekrar satışa geçiyoruz. Burada da şu tepki sürecini takip ettiğimizde aslında minimum düzeltmesini yaptı. Bugün akşam saatlerinde genel Amerika'nın alıma geçmesiyle birlikte burada bir yükseliş gelecek olursa yukarıda 2717'yi takip ediyor olacağız. Kırılması durumunda zaten yükselen tepeler, yükselen dipler şeklinde burada alımların güçlendiği bir süreç takip edilir. Ancak bu tarz bir alım gelse dahi bakın yukarıda 2734-2730 bölgesi var. Şu son düşüşün maksimum tepki sınırıdır. Bu bölgede de gene dikkatli olmak gerekir. Talebin arza döndüğünü görüyorsak, satıcılar güçlenmeye başlıyorsa burada bir miktar piyasadan uzak durmakta fayda var. Şu yükselişin tepki olarak kaldığını söyleyebilmemiz için aşağıda tekrar 2666'nın kırıldığını görmemiz gerekiyor. 2666 kırılacak olursa bu yükselişin düzeltmesinden daha güçlü satışlar geldi deriz. İşte o zaman da bu 2643'lerden destek bulup tepkiyi vermişti. Bu bölgenin de altına inen satışlar gelebilir. Buradan platine geçecek olursak platin de 980 önemli olacak demiştik. Şu an bakın gene bunun altına sarkmaya başladık. İşte burada kritik olan çarşamba günü de perşembe günü de bunu yaşadık. Amerika saatinde çarşamba günü çok sert satışlar gelmişti. Özellikle altın, gümüş ve paladyuma platin daha güçlü durmuştu. Arkasından perşembe günü gelen alımlar gene Amerika saatinde güçlenmişti. Bugün de saat 4'ten sonra Türkiye saatiyle 4
984'ten sonraki hareketler çok önemli olacak. Burada bugün için aldığımız bu satışlar derinleşerek devam mı ediyor, yoksa Amerika tekrar burada bir alıma geçip bu bölgede fitil atılmasını sağlayacak mı? Bunu takip ediyor olacağız. 980 üstünde kalıcı olduğu sürece platinde de bir problem yok. Ancak 980 altında kalıcı olduğunda minimum aşağıda 948-940 hareketini beklememiz gerekecek. Bu da gene bir düzeltme sınırı olarak karşımıza çıkıyor. 946 hareketler burada satışların bir miktar daha derinleşeceğini bize gösteriyor olacak. Ancak bugün için 980 üstünde kalıcı oluyor muyuz, yoksa altında kapanışları alıyor muyuz, bunu takip ediyor olacağız. Platinde düşük zaman dilimlerine geçersek burada zaten 1004 bizim için önemli olacaktı. Alımların güçlendiğini söyleyebilmemiz için. Ne yazık ki bu bölgeye ulaşamadan tekrar şu an satışlar alıyoruz. Aslında şu alanı analiz ettiğimizde bir pozitif görünüm vardı. Bakın şu tepeden gelen bir son satış sürecimiz vardı. Buradan gelen alımlarla birlikte burada bir arz talep dengelenmesi oluştu. Sonrasında gelen satışlar bu yükselişin bir düzeltmesi olarak kaldı. Hatta şuradan baktığımız zaman bu düzeltme sürecinin de tam da %61.8'den destek bulup alıma geçtiğini ve bir önceki tepeyi de kırdığı bir süreci bize gösterdi. İşte şimdi buradan gelen bu satışların şu bir önceki dibin altına inmemesi gerekiyor. Yani burada 975-972 destek bölgesinin çalışması gerekiyor. Bu bölge kırılacak olursa alımlar zayıf kaldı, piyasa tekrar satışa dönüyor deriz ve 960'ların da kırılma riski gündeme gelecek. O nedenle önümüzdeki saatlerde platinde kritik seviyelerde olduğumuzu düşünüyorum. Burada 1004 geçildiği takdirde de alıcı olunabilir. Şu yatayda oluşan konsolidasyon sürecinin direncinin kırıldığı bir süreç olacaktır ve alımlar güçlenecektir diye düşünüyorum. Ancak tabi bugün için aşağıda 975-972 kritik destek bölgemiz. Buradan Palladium'a geçecek olursak Palladium'da satışlar devam ediyor. Aşağıda 984-949 uzun zamandır takip ettiğimiz bölge. Bu bölge korunduğu sürece buradaki fincan kulp formasyonu güncelliğini koruyor olacak. Bir miktar burada artık yavaş yavaş yatay bant hareketlerine geçilebilir ki şu kulbun dip bölgesini oluşturacak bir hareket beklenir. Ancak şu an için satışların son derece güçlü geldiğini görüyoruz Palladium'da da ve bunu aslında geçtiğimiz Salı günü 29 Ekim Salı günü konuşmaya başlamıştık, hatırlarsanız buradan satış gelebilir demiştik. Sonrasında da her gün çok sert satışlar alarak bu düşüş sürecini başlatmış durumda. 949 kırılacak olursa da yatay bant hareketini takip ediyor olacağız. Buradan Palladium'un düşük zaman dilimlerine geçersek bakın hiç tepki dahi veremeden düşüşler devam ediyor. En son şu dip bölgesinde bakın 1050'lerde bir tepki gelir mi dedik. Fakat bu da çok zayıf kalıp tekrar satışa döndü piyasa. Ve sonrasında da tepki ihtimalini dahi konuşamadığımız bir düşüş takip ediyoruz. Bunun için de aşağıda uzun zamandır gene bahsettiğimiz 980-970 bölgesine doğru satışların derinleşmesi gayet normal olacak. Bu süreç devam ettiği sürece, bu düşüşler devam ettiği sürece bu düzeltme seviyelerimizi güncelleyerek şu %23.6 seviyesini takip ediyor olacağız. Şu an 1000 dolar civarlarında bakın 999'a kadar düşmüş. Bu bölge korunduğu sürece yukarıda da 1059 önemli olacak. 1059 üstü hareketler bir tepki sürecini gösterir. Ancak satışlar şu an o kadar sert geliyor ki net bir dip bölgesi belirleyemediğimiz için bu seviyelerde geçici seviyeler olacak. Gene burada Amerika piyasaları açıldığında oradaki hareketler yönümüzü netleştirecek. Ancak şu an için kısa vadede aşağıda 980-970 bölgesini takip ediyor olacağız. Evet, değerli metallerden bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.